Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yazın tam ortasında olduğumuz bu günlerde böyle rengarenk çok tatlı bir büstiyerle karşınızdayım. Gerçekten çok beğendim. Pinterest'te gördüm ve hemen kaydettim. Birebir aynısını yaptım. Sizlerle de bütün detayları elimden geldiğince paylaştım. Şöyle bakın, püskül detayları var. Çok şeker. Zeminde böyle sade bir renk kullanılmış. Üzerine de böyle rengarenk iplerle püsküller yaparak çok güzel bir renk katılmış. Ben çok beğendim. Üzerime giydiğimde gerçekten şahane oldu. Detaylı fotoğraflarını zaten Instagram hesabımda paylaşacağım. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle bakın, rengarenk askılar yapılmış. Gördüğünüz gibi. Ben de birebir aynısını yaptığım için yapılmış diyorum. Yaptım, hazırladım yani. Bu ön kısmı. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Bakın, arka kısmı da bu şekilde. Çok güzel, çok sevimli bir büstiyer. Krem ve ekru'nun uyumu da gerçekten çok güzel oldu. Ben elimdeki fazla ipleri kullandım. Yani artık ipleri, yeni bir ip almadım. Sizler de kendi elinizdeki ipleri değerlendirerek böyle bir büstiyer yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay, çok zevkli. Şu göğüs kuplarını yapmak da sizi kesinlikle korkutmasın. Yapımı çok basit. Bunda bütün detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bunun içerisinde şöyle hazır kuplardan satılıyor. Onlardan alıp gitmeyi de düşünüyorum. Ama ben yeterince geniş yaptım. Böyle çok hem dekolte sevmiyorum hem de normal iç çamaşırıyla da giyilebiliyor, böyle strapless şeklindeki iç çamaşırlarıyla askısız. Gayet de güzel oldu. Evet, büstiyerimiz bu şekilde. Şu kısımlarda fırfır detayları var. Ben yine S bedene göre çalıştım. Ama sizler kendi bedeninize göre nasıl büyütebilirsiniz, onun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Tığ olarak 2 milim kullandım şu göğüs kuplarında. Diğer kısımlarda 3 milim kullandım. Göğüs kuplarının daha sert ve tok durmasını istediğim için bu kısımlarda 2 milim kullandım. Ama şu detayların daha böyle efil efil dantel edasına durması için bu kısımlarda 3 milim kullandım. İplerim böyle karışık renklerde. Nako'nun iplerini kullandım. Kaliko ince, solare gibi iplerini kullandım. Sizler kendi elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Ben her zamanki gibi S bedene göre hazırladım. Videonun sonunda da ölçülerini paylaştım. Oradan ölçülerine de ulaşabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu arada videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda açıklamalar kısmında mevcut olacak. Şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bunu da belirtmiş olayım. Bazıları ücretli mi diye soruyor. Herhangi bir ücreti dahil değil. Ücretsiz abone olup beni destekleyebilirsiniz. O zaman keyifli seyirler. Evet, göğüs kuplarının yapımına başlıyorum. 16 tane zincir çekiyorum. Bütün bedenler için aynı şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Bu kısım standart zaten. Evet, ne kadar kolay olduğuna siz de şaşıracaksınız. Daha önce hiç yapmayan varsa. Doluyorum bakın. 1, 2, 3. 4. zincire batıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi baştaki çektiğimiz zincirle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 12 tane trabzanımı yaptım. Doluyorum. 13. trabzanımı yapıyorum. 13. trabzanı yaptığım kısım benim artırmaları yaptığım kısım olacak. Yani tepe noktası olacak. Evet, 13. trabzanı yapmışken aynı noktaya
14, 15 ve 16 tane olacak şekilde buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın 12 tane buraya yaptım. 13, 14, 15, 16. Yani şu son trabzan, 13. trabzanı yaptığım yere toplamda 4 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum aynı noktaya. Yine 4 tane trabzan yapıyorum. Bu arada başlangıç ipimi de arada yürütüyorum. 1, 2, 3, 4. Burası bizim artırma kısmımız olacak. Tepe noktası olacak. Bundan sonra artırmaları hep şuradaki bir zincirli kısımda yapacağız. 2 zincir de yapabilirsiniz ama ben böyle çok ayrık ayrık dursun istemediğim için bir zincir yaptım. Evet, aynı noktaya yine 4 tane yaptıktan sonra şuradaki 12 tane trabzanımızın karşısında her birine birer tane gelecek şekilde yine 12 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın 1 doladım. 2 doladım. 3. Bakın her trabzanın karşısına bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanla dolduralım. Geldim sıra sonuna. Bakın son trabzanın şöyle iç kısmına batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın örgümü çevirdim. Şuradaki bir zincirlik kısma kadar bütün trabzanlarımın üzerine 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Birer tane trabzan yapıyorum. Bir zincirlik kısımda tekrar artırma yapacağız. Bakın 16 tane trabzanımı yaptım. Şimdi geliyorum şuradaki bir zincirlik kısma doluyorum. Buraya bundan sonra bütün sıralarda 2 tane trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyoruz. İlk sırada 4 yapmıştık. Onu sadece ilk sıraya özgü olarak düşünün. Şimdi bundan sonraki bütün sıralarda 2 trabzan, arada bir zincir, aynı noktaya tekrar 2 trabzan şeklinde artırmamı yapıyorum. Yani toplamda burada 4 tane trabzan oldu. 2 sağda, 2 solda, arada bir tane zincirimiz var. Kalan trabzanları burada kaç taneydi? 16 taneydi. Burada da şu an 16 tane trabzanım var. Şimdi hepsini yine üzerine birer tane batarak tamamlıyorum. Ne yapmış olduk? Burada artırma yapmış olduk. Şimdi sıramı tamamlayayım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, trabzanlarımı yaparak geldim sıra sonuna. Son trabzanımın üzerine de trabzanımı yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Çeviriyorum örgümün ön yüzünü. Bakın bu şekilde örgümüz genişliğe istediğimiz bedene kadar, bu aşamadan sonra istediğiniz kadar örün. Daha sonra göğüs ölçünüzün üzerine koyun, göğsünüzün üzerine koyun. Göğsünüzü ne kadar kapatmasını istiyorsanız o derece bunu aynı mantıkla genişleteceğiz. Ondan sonra artık keseceğiz ipimizi. Şimdi devam ediyorum. Bir sıra daha göstereceğim. 3 zincirle yukarı çıktım. Bir önceki sırada 16 idi. Burada 2 tane artırma yaptık. O zaman şu noktada 18 tane trabzanım var. Mantığını anlayın diye söylüyorum. Normalde ben saymıyorum. Şimdi bir zincirlik kısma kadar buradaki trabzanları örüyorum. Evet, son trabzanımı da yaptım. Bakın bir zincirlik kısma geldik. Burayı karıştırırsanız eğer bu kısmı ayraç da takabilirsiniz. Şimdi sayalım bakalım kaç tane trabzanımız olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18. Ne dedik? 14'tü, 16 idi, 18 oldu. Yani her sırada 2, 2, 2 artırarak devam ediyoruz. Şimdi geldim orta noktaya. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bu sırada 18 olan trabzan sayımı ne yaptım? 20'ye çıkardım. Arada bir tane zincirimi çekiyorum ve yine bu kısımda da 2 tane artırma yaparak devam ediyorum. Umarım mantık anlaşılmıştır. Bu şekilde orta noktada 2 tane trabzan, arada bir zincir, 2 tane trabzan şeklinde artırmaları yaparak
istediğimiz genişliğe erişene kadar bu örgüyü devam ettiriyoruz. Şimdi ben öreceğim. Daha sonra kaç sıra ördüm sizinle paylaşacağım. Ben çok böyle göğüs dekoltesini sevmediğim için kapalı istiyorum. Sizler ona göre kendi istediğiniz şekilde dediğim gibi göğsünüzün üzerine koyarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben istediğim uzunlukta örüp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben istediğim genişlikte ördüm. Saydığımız zaman da 13 sıra trabzan var. Siz bunu kendi istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Diğer parçayı da aynı şekilde ördüm. Sadece sonda bir kısım trabzan bıraktım. O kısmı da diğer parçaya birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bakın aynı eşit uzunlukta ördüm. Öyle iç içe koyun. Eşitliğini buradan da anlayabilirsiniz. Sıradan da anlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu iki parçayı birleştireceğiz. Son trabzan sırasında örerek birleştirme yaptım. Onu da göstereceğim sizlere. Evet, bakın sonda 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzanım kalmış. Diğer tarafla birleştireceğim bunu. Diğer taraftan da 10 taneyi saydım. Tam 11.'ye denk getirip birleştirerek başlayacağım. Gördüğünüz gibi tığımı alıyorum. Son çıkardığım ilmeği 11. trabzanın tepesinden kaydırarak birleştirmeye başlıyorum. Evet, doluyorum. Tekrar normal trabzanımı örüyorum. Anne. Bittikten sonra içinden bebeği çıktı. karşıdan birleştiriyorum. Anne. Evet, bu işlemi tekrarlayarak sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımı birleştiriyorum. Armutun içinden bebeği dediği de armutun çekirdeğini gördü. Bak minnacık. Evet minnacık anneciğim. Şimdi aynı mantıkla bütün trabzanlarımızı örerek birleştiriyoruz. Bakın trabzanımı yaptım. Karşıdan geldim ve içinden Senin kapak çıktı. geçiriyorum. Tamam kızım. Evet, son trabzanı da kaydırıp birleştiriyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ve gördüğünüz gibi birleştirmeyi yapmış bulunmaktayız. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. Çok fazla göğüs önünde açıklık olmaması açısından bu birleştirme güzel. Evet, şöyle denk getirdiğimizde bakın zaten örgümüz eşit görünüyor. Evet, göğüs kapını 2 milim tığla örmüştüm. Şimdi 3 milim tığla devam edeceğim. Diğer detaylar için ver kızım. İpimi sabitliyorum. Ardından da Ben bebek. 45 tane zincir çekiyorum. Bunu ben tamamen tahmini çektim. Sırt bölgesinin yarısı için. Şimdi kupu alıyorum.
ve çektiğim 45 zincire alt kısmından, köşeden sabitleyeceğim. Göğüs kupu çok sert olduğu için küçük numara tığa geçtim şimdi bu aşamada. Büyük oralara girmez. Kamera netleşmemiş. Evet, şimdi bu kısımlara sık iğne yaparak boydan boya devam ediyorum. Uygun bulduğum boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum. Çok sık da olmasın, gevşek de olmasın. Onu zaten kendiniz anlarsınız. Gördüğünüz gibi bakın. Normal ayarda sık iğnelerimi yapıyorum. Zincirle başladım. Alt kısma sık iğnelerle devam ediyorum. Bakın bütün birleştirdiğimiz parçanın altından diğer köşeye kadar sık iğne ile geçip dönelim. Evet, bakın söylediğim noktaya kadar sık iğne ile geçtim. Şimdi burada yaptığımız 45 zincirin aynısını diğer tarafta da yapacağız. O yüzden 45 tane zincirimi çekiyorum. Bu zinciri sırtınıza deneyin. Yarı bölümüne tam omuriliğin üstüne geldiği zaman doğru ölçüye ulaşmışsınız demektir. Şimdi 45 zincirimi de çekiyorum. Evet, diğer taraf için de 45 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirlerin ön yüzünü tutuyorum. Ve buraya 3 tane zincir çekerek trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Ve buraya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sıradaki zincire tekrar ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Sıradaki zincire tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Yani arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde bu sırayı devam edeceğiz. 2 tane zincir çekip üçüncüye batıp bir tane trabzan, sıradakine batıp bir tane daha ikili trabzan, sıradakine batıp bir tane daha üçlü trabzan şeklinde şimdi sıramızı devam ettirelim. Bakın bütün gördüğümüz göğüs kupunun altından tutuyoruz. Diğer taraftan 45 zincirin sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayıp dönüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi boydan boya tamamen modelimi uyguladım. Bu arada bu 45 zincir benim ilmek alış şeklime göre, ipime göre, elimin gevşekliğine göre vesaire de değişebilir. Bunu kendiniz lütfen zincir çekip ölçüp öyle devam ettirin. Direkt benim ölçülerle yaparsınız, dar olur. Sonra sıkıntı yaşarsınız. Şimdi devam ediyorum. Bütün trabzanların üzerine ve 2 zincirli kısma boydan boya tamamen ikili trabzanla geçiyorum. Şimdi geldik bir üst sıraya. Burada da gördüğünüz gibi trabzanla geçtikten sonra üst sırada da şu ilk sırada yaptığım gibi bir delikli bir yine model kurmak istedim ama orada da sayı eşitsizliği yüzünden bakalım yapabilecek miyiz? 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Bu sefer de alttakinin tam zıttı. Orada 3 trabzan 2 zincirdi. Burada da 3 zincir 2 trabzan yapacağım.
Üçüncüsüne batıyorum. Pardon, dördüncüsüne. 2 tane trabzan yapacağım. 3 tane zincir. 2 trabzan, 3 zincir şeklinde sıramı tamamlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra döne döne aynı modeli uyguladım. Bir sırada üçlü trabzan, bir sırada ikili trabzan, bir sırada üçlü trabzan şeklinde aralarda da düz trabzan geçerek sıramı tamamladım. Şimdi geldim sıra sonunda sık iğnelerle bir model yapıyorum. 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. Son yaptığım sık iğneden sonra 2 zincir çekiyoruz ve son yaptığımız sık iğne ile aynı noktaya batıp yine bir sık iğne yapıyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bu ne ya? Evet, modelimi aynı şekilde hepsinin sıra sonuna gelecek şekilde üzerinden geçerek devam ettiriyorum. Böyle bir görüntü oluşacak. Evet, şimdi göğüs kapının altından yelpaze modeliyle devam edeceğiz. İpimi hemen sabitliyorum. Göğüs kapının başlangıç noktasından bulduğum hemen uygun kısma sık iğne yapıyorum. Şimdi göğüs kapının altına denk gelen kısmı boydan boya sık iğne geçiyorum. Uygun boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum. Dur baba. Dur baba, bu kıyamaz. Evet, alt kısmını gördüğünüz gibi tamamen sık iğne ile geçtim. Şimdi sadece örgünün ön yüzünden çalışmak istediğim için ipimi bu noktada keseceğim. Sabitleyip. Son boşluğa giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve kesiyorum. Şimdi yine örgünün ön yüzünden yelpaze modelini uyguluyorum. İpimi sabitledim. İlk sık iğnenin üzerine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet. Doluyorum. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Ve buraya 1, 2, 5 tane trabzan yaparak yelpazemi oluşturuyorum. 2 tane boşluk atlayıp üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne 5 tane trabzan yapıyorum. Elimi gevşek tutuyorum bu aşamada. Evet, 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna kadar bütün yelpazelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi sadece göğüs kupunun olduğu kısma. Şimdi bir zincirle sabitledim ve kesiyorum. Dediğim gibi sadece ön yüzden yaptığımız için arka yüz yok. Şimdi üzerine bir model geçeceğim. Yine ipimi sabitliyorum.
Üzerine bir kenar oyası geçeceğim. Yine buraya kenar oyası yapacağım. Bir. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneden sonra 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar dibine batıp sabitliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve sık iğnenin dibine sabitliyorum. Bu şekilde kenar oyamı yapacağım. 2 sık iğne, 2 zincir, sabitle şeklinde bütün yelpazelerin üzerine aynı modeli geçelim. Evet, bütün yelpazelerin üzerine geçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluştu. Daha salaş oldu alttakine göre kenarlar. Şimdi ipimi sabitleyip keseceğim. Şimdi yelpaze modelinden bir de göğüs kuplarının üzerine geçeceğiz. Yine göğüs kuplarında kullandığım rengi alıyorum. İpimi sabitliyorum. Yelpaze modelimi uygulamaya başlıyorum. Köşeden başlıyorum. Bakın. Sık iğne yapıyorum. Bu aşamada kamera kaymış. Doluyorum. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Ve buraya 1, 2, elimi sıkı tutarak yapıyorum burayı. 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. Daha minik olsun diye 5 tane trabzan şeklinde yapıyorum yelpazeleri. Ve 2 sık iğne atlayıp sabitliyorum. Bakın aşağıda daha gevşek yapmıştık. Burada daha sıkı yapıyoruz. 2 trabzan atlayıp üçüncüsünün tepesine batıyorum. Ve buraya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane atlayıp üçüncü boşluğa sabitliyorum. Şimdi bu şekilde modelimizi bütün çevresine dönerek uygulayalım ta ki diğer köşe noktaya kadar. Evet, bütün çevresini geçtim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu tepe kısımlara yelpazeyi denk getirmeye çalıştım. Siz de öyle yapın. Orta kısma da yine aynı şekilde yelpazeyi denk getirmeye çalıştım. Şimdi ipimi sabitleyip keseceğim. Devam ediyoruz. Yine alttan örgümü ters çevirdim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısımlardan ilmek çıkaracağız. Beyaz ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Şu trabzanların tepe noktalarına batarak ilmek çıkaracağım. Sık iğneler yapıyorum. Bakın bulduğum uygun kısımlara sık iğneler yapacağım. Evet, şimdi aynı şekilde sık iğneleri boydan boya geçelim. Daha sonra devam edelim. Evet, bakın sık iğneyle bütün trabzanların üzerinden geçtim. Böyle altta bir kat oluşturmuş olduk bu şekilde. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3 zincirli yukarı çıktım. Bir sonrakine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa tekrar trabzan. Evet, 4 tane trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne yine 2 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 boşluk, yani 2 zincir, 2 trabzan. Teşekkür Teşekkür ederim.
2 tane zincir çekiyorum. 2 sık iğne atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve trabzan yapıyorum. Bir sonrakine tekrar trabzan. Trabzanım 2 tane olduktan sonra yine 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane boşluk atlayıp üçüncüsüne trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde boydan boya modelimizi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Gördüğünüz gibi altta böyle kat kat bir katman oluşacak. Evet, bu noktaya kadar yapıp dönelim. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Sıra sonunda 5 tane normal düz trabzan yaptım. Sıra sonlarında delik istemediğim için sıra sonlarına trabzan yaparak bitirdim. Burada 3 olur, 4 olur, önemli değil. Şimdi dönüyorum. Yine bu 3 tane zincirle çıktıktan sonra trabzanların üzerine ilk baştaki trabzanla bir geçiyorum. Geldik 2 zincirlik kısma. Bu sefer buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanın üzerine gelen kısma da 2 tane zincir çekiyorum. Yani tam zıttı olacak. Evet. Şimdi bu kısma 2 trabzan. Tam zıttı, yani gördüğümüz alttaki modelin tam zıttını yapıyoruz. 2 zincir, bakın trabzanın üzerinden geçiyorum ve boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar boşluğa geliyorum, 2 trabzan yapıyorum. Şimdi evet, gördüğünüz gibi bu şekilde modelimi devam ettireceğim. 2 zincir, 2 trabzan, belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, 3 sıra şeklinde bakın aynı modelimi uyguladım. Çapraz çapraz. Üç zincirle yukarı çıktım. Yine trabzanların üzerine trabzanla geçiyorum. Boşluk kısımları trabzanla geçiyorum. Bu sırada bütün her tarafını trabzanla geçeceğiz. Trabzanların üzerine de trabzan yapıyoruz. Boşluk kısımları da 2'şer tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Yani tamamen trabzan sırası olacak bu sıra. Herhangi bir zincir vesaire yok. Bakın. Gördüğümüz her boşluğa birer tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Zincirli kısmı da 2. Evet, bakın tamamen trabzanla geçtim üst kısmını. Şimdi buraya da yine küçük bir kenar oyası yapacağım. Diğer taraflara yaptığımla aynı şekilde, aynı mantıkla. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 4. sık iğnenin üzerine 2 tane zincir çekip aynı noktaya tekrar sık iğne yapıyorum. Biraz önceki modelin aynısı. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip aynı noktaya batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Buradakiyle aynı, bakın. Hiçbir fark yok. Evet, sıra sonuna kadar modelimi uyguladım. Şimdi ipimi sabitleyip kesiyorum. Evet, beden kısmında bitirmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi alt kısmı 2 kat yaptık. Çok da güzel oldu. Beyaz ve ekru rengin uyumu. Çok soft, güzel bir geçiş oldu. Şimdi bu arka kısmını birleştirdim. Gördüğünüz gibi ön kısımlar çok güzel oldu. Şimdi askıyla devam edelim o halde. Askının ben bir tanesini yaptım bu şekilde. Diğerini birlikte hazırlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi rengarenk yine iplerden oluşuyor. Şu kısımlara püskül yaptım. Şöyle alt kısımlarına da püskül yaptım. Birazdan bu püskülü nasıl yaptığımı da sizlere detaylı olarak paylaşacağım. Şimdi askı kısmıyla başlayalım hemen.
ana rengimi alıyorum. Tepe kısmına batıyorum. Gördüğünüz gibi. Sabitliyorum. Şuradan da düğüm yapalım, sağlam olsun. Yine arkadan yürütüp temizleyeceğim tabii ki. Evet. Şimdi şöyle orta ayarda 65 tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, 65 tane zincirimi çektim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 65. zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burası köşe olduğu için 5 tane zincir çektik. Aralarda 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 atlayıp 3. zincirime sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde fileler oluşturacağız. 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar, bu başlangıç noktamıza kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi son sık iğnemi de yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi şu tepe kısmına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve kesiyorum. İpi biraz uzun bırakıyorum. Yürüteceğim, arkada gizleyeceğim. Evet, askımız için şöyle bir detay hazırlamış olduk. Şimdi renkli iplerimden bir tanesini alıyorum. Bu kısımda içte sarı yapmıştım. Burada mavi yapacağım içte. Hemen mavi ipimi alıyorum. Renkli iplerim ince olduğu için 2 kat şeklinde kullanacağım. Şöyle bakın, tutuyorum. Geliyorum. Yine şu alt kısma batıyorum. Bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Şu orta noktaya sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın şu halkanın ortasına batıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Orta noktaya battım. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, geldim sıra sonuna. 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Şöyle sıra sonundaki kısma batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ardından da bir zincirle sabitleyip şimdi ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi diğer bir rengimi takıp devam ediyorum. Turuncu rengimi aldım. Şöyle ipimi sabitliyorum. Yine bakın şu alt noktalardan birine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da her boşluğun içine 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki sık iğnenin üzerine de giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin içerisine giriyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Zincirli kısımlara 3 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnenin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi örgünün diğer tarafını çeviriyoruz. Yine ipimi sabitliyorum. Bu yana yaptığımız işlemlerin aynısını bu yana yapacağız. Şöyle
Bir, iki, üç tane zincir çekip orta noktaya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir, yine geliyorum orta noktaya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, yine geliyorum orta noktaya sık iğne yapıyorum. Yani şu maviyle yaptığımız işlemin aynısını bu sefer bu tarafa yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar 3 zincir, 1 sık iğne şeklinde tamamlayalım. Geldim sıra sonuna. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum bu noktaya. Sık iğnemi yapıyorum. Ardından da şu bakın tepe kısmına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincirle sabitliyorum. Ve kesiyorum. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi son sıramızla devam edeceğiz. Bu tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Sık iğnelerle dolduracağız. Şimdi ben sarı ipimi takıp geliyorum. Yeni rengimi taktım. Geliyorum bu pembe kısmın şu sık iğne yaptığım kısımlardan başlayarak sık iğne yapmaya, orta noktaya geliyorum. 1, 2, burası dar olduğu için buraya 2 tane yaptım. Normalde 3 tane yapıyoruz. O çok önemli değil. 1, 2, 3. Sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa 1, 2, 3 tane. Tam onu da öreceğim kızım. Sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum bu noktaya kadar. Evet, geldim sıra sonuna kadar. Sarı ipimle ördüm. Şimdi yine şu kısma sabitliyorum. Bir tane zincirle de iyice sıkı olsun diye sabitledim. Şimdi bu ipleri arkadan yürütüp temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi askımız hazır. Bakın. Diğer tarafla aynı şekilde oldu. Evet. Şimdi buraya yaptığımız püsküllerden 2 tane de buraya yapacağız. Şimdi ben püskül yapımını da sizlerle paylaşacağım. Zaten büstiyerimiz büyük oranda bitmiş olacak. Sadece şu arka birleştirme kaldı. Onu da yapacağız. Şimdi püskül yapımıyla devam edelim. İçin şöyle ipimi 2 kat alıyorum. Şöyle bakın, göz kararı katlayarak hazırlıyorum. Hepsini göz kararı yaptım. İnanın saymadım kaç kattan yaptığımı. Onu kendi ipinizin kalınlığına göre, istediğiniz püskülün hacmine göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın şöyle ikiye tutunca gayet kalın oldu. Bu aşamada şu alttaki ipimi kesiyorum. Bunu şöyle koyuyorum. Ardından da şuradan yine 2 kat ip alıyorum. Bu şekilde. Sonra geliyorum. Orta noktasında şöyle aradan geçirdim. Bunu düğüm yapıyorum. Bir tane daha düğüm yapalım, sıkı olsun. Evet. Şimdi yine şöyle bir ip alıyorum. Şöyle bir alan belirliyorum. Şu kadar mesafe yeterli. Bunu da buraya sabitliyorum. Evet, bakın bu şekilde bir kez daha düğüm yapalım. Evet. Ardından da şöyle alt kısmını düzleştiriyorum. Püskülümün uzunluğunu istediğim uzunluğa göre kesiyorum. Kestikten sonra şöyle ince uçlu bir tarak var.
onunla tarayarak ipleri katlarına ayırıyorum. İyice bu püskül görüntüsünü vermek için. Evet, bakın bol bol tarayarak açtım bunu böyle. Evet, bu şekilde püskülümüz hazır. Şimdi yerleştirelim. Evet, şöyle bakın, örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Şu kısımdan ipimi arkaya getiriyorum. Biraz şöyle gevşek bırakıyorum püskülü, çok sıkmayacağım. Şimdi bunu düğüm yapacağım. Evet, bakın bu şekilde tekrar bir kez daha düğüm yapalım, sağlam olsun diye. Daha sonra kesiyorum. Evet, püskülümüz de bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi şu ipleri temizleyeceğim. Buraya bir tane daha püskül yapacağım. Bakın, buraya da 2 tane püskül yaptım. Dilerseniz buraya 3'er tane de yapabilirsiniz ama bence 2 tane gayet yeterli oldu. İplerimi vesaire temizleyeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, askıları bakın bu şekilde hazırladıktan sonra şu altları da göstereyim. Sadece şu beyaz kısımların altındaki yelpazeler var ya, bunların şu ara kısımlarına püskül yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane püskül koydum toplam. Bakın, bu yelpazelerin şu geniş kısımlarına değil de şu sık iğne yaptığımız tam birleşim noktası kısımlarına bakın bu şekilde arkadan bağlayarak yerleştirdim püsküllerimi. Evet, bu şekilde gayet güzel. Arkayı da bağlamalı yapmış normal modelde ama ben bağlamalıyı çok sevmiyorum, kullanışlı bulmuyorum. Bunu da üzerime denedim. Bir tık geniş oldu. O yüzden de şöyle dikerek hem o genişliği azaltacağım hem de giyip çıkarmalı, böyle direkt kafadan geçirip giymeli şeklinde yapacağım. Şöyle bakın, üst üste getireceğim. Şöyle bir mesafeden önce bir iğne ile dikeceğim. Evet, şuradaki renkle dikeceğim. Hem de sağlam olsun diye ince dikiş ipiyle dikmeyeceğim. Şöyle bakın, üstten arkadan sabitliyorum. Önce şu kısımdan yukarı kısmını dikelim. Sağlam olsun, giyip çıkarırken yırtılmasın diye, dikişler patlamasın. Evet, bakın bu şekilde diktikten sonra şöyle kenar kısma geliyorum. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bu şekilde dikeceğim. Dediğim gibi bağlamalılar kullanmakta çok sıkıntı oluyor ve ön duruşları falan pot oluyor. Çok onu sevmedim. O yüzden ben böyle dikiş şeklinde yapacağım. Bu şekilde bu noktaya kadar dikeceğim. Evet, arka kısmını bakın bu şekilde diktim. Sağlam bir şekilde, içten de bayağı bir sıkı sıkı diktim. Bu kısmı normalde şu renkli iplerden şöyle kenarlarından geçerek öyle desen de verilebilirdi. Ama ben gerek duymadım. Yeterince renkli zaten büstiyer. Şimdi askı kısımlarının arkadaki yerleştirme kısmıyla devam edeceğiz. Ben büstiyeri üzerime giydim ve ona göre yerlerini belirledim. Şöyle bakın, ayraçlarla da işaretledim.
Şöyle koltuk altına itibaren saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin alt kısmına bunu dikeceğim. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin şöyle alt kısmına askıyı dikeceğim ve yerleştireceğim. Şimdi ben dikip geliyorum. Dikişlerimi tamamladım ve artık büstiyerim hazır. Ütülemeden önce ölçülerini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü ütülediğim zaman ölçüler değişebiliyor. Öncelikle şu alt kısmının ölçüsünü vermek istiyorum. Evet, şöyle 37 santim eninde ön kısmı dikilmiş hali. Şu alt kısmı da yine bir ölçelim. Evet, burası da 37 santim. Boyunu da şöyle ölçeyim. Göğüs kupundan sonraki kısım 9 santim. Göğüs kupunun da ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle düz tutulmuş hali. Boy ölçüsünü vereyim. 17 santim. Enini de şöyle paylaşayım. Belki isteyenler olacaktır. Evet. Tam orta noktası 20 santim. Askılarını da şöyle ölçüsünü paylaşayım sizinle. Hala mezur alamadım. Evet, askı da şöyle 41 santim. Askıyı ben 41 santim uzunluğunda yaptım. Siz yine üzerinize deneyerek daha sağlıklı ölçüye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bunu güzel bir ütüleyeyim ve artık finalini yapalım. Son olarak ütüleme işleminden sonra da büstiyerim hazır. Bu arada şu göğüs kuplarını ütülemedim, bilginiz olsun. Bunları tam çünkü bedenime göre yapmıştım. Ütülediğim zaman genişleyecek ve duruşu kötü olacak diye bu kısımları ütülemedim. Haberiniz olsun. Şu alt kısımları ütüledim. Şuradaki yelpazeleri. Püsküllere birazcık ütü vurdum. Onun dışında püsküllerin altındaki bakın bu kısımları ütüledim. Ve askı kısımlarına ütü vurdum. Şöyle arkadan da gösterelim. Evet, bu şekilde büstiyerimizi hazırlamış olduk. Şöyle yakından da gösterelim. Bakın askı kısımları falan gerçekten çok güzel, çok şeker bir büstiyer oldu. Evet, elimden geldiğince bütün detaylarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de denersiniz, beğenirseniz. Eğer videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açın. Örmemi istediğiniz farklı projeler varsa onu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.